Dostlar selamünaleyküm. Terör örgütü PKK kendini feshetti. Yani artık Türkiye'nin başında böyle bir bela olmayacak. Ama tabii ki kafalarda karıştı ve bu konuda bana birçok soru geldi. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Nasıl bir sürecin sonunda örgüt kendini feshetme noktasına geldi? Burada Türkiye'ye karşı oynanan bir oyun olabilir mi? Gerçekten bu yayınlanan bildiriye inanmalı mıyız? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım. Böyle içerikleri seviyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle hiçbir şeyi yorumlamadan sürecin nasıl bugünlere geldiğini çok kısaca özetleyelim. Sonra konuyla ilgili yorumu yaparız. Son 1-2 aydır bu konu çokça gündeme geliyor ama esas süreç 8-9 ay önce başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM partililerle tokalaştı. O dönem bunu yeni bir çözüm sürecinin başlangıcı diye yorumlayanlar oldu. Ama hükümet kanadı yeni bir çözüm sürecinin olmayacağını defalarca belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli'nin bu hamlesini önemli olarak değerlendirdi ve karşı tarafa uzatılan eli geri çevirmeme mesajı verdi. 15 Ekim'de Bahçeli MHP'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a seslenerek örgütü tasfiye etme çağrısı yaptı. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım demiştin. Şimdi bunu diyen terörist başı terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı olarak ilan etsin dedi. 22 Ekim'de bu çağrısını yineledi. Hatta işi daha da ileri götürüp eğer bunu yapacaksa gelsin DEM Parti grup toplantısında da konuşsun dedi. Bu açıklamadan sonra umut hakkı tartışmaları falan başladı. Bahçeli'nin bu çağrısından bir gün sonra DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan İmralı'ya gitti. Buradaki görüşmede terörist başı Bahçeli'nin çağrısına destek vereceğinin sinyalini verdi. Ama aynı gün TUSAŞ'a bir saldırı yapıldı. Bu saldırıyı da PKK üstlendi. Ve Türkiye bunun karşılığında örgüt hedeflerini yerle bir etti. 30 Ekim'e gelindiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin çağrısına destek verdiğini açıkladı. Bizim muhatabımız millettir. Irak'ta, Suriye'de ya da Kandil'deki terör baronlarına bir çağrımız yok. Olamazlar dedi. Terörle mücadelenin her yerde süreceğini tekrar vurguladı. Bu açıklamadan 5 gün sonra da birkaç DEM Partili belediye başkanı görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. 26 Kasım'a gelindiğinde de DEM Parti heyeti İmralı'da bir görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bundan tam bir ay sonra 26 Aralık'ta Adalet Bakanlığı başvurunun kabul edildiğini duyurdu. Birkaç gün sonra heyet İmralı'ya gitti. Terörist başı yine elinden geleni yapacağını açıkladı. 30 Aralık'ta PKK Yürütme Kurulu üyesi Murat Karayalan bu sürece uymayacaklarını ima eden açıklamalar yaptı. Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin heyetler arasında görüşmeler yapıldı. Şubat ayına gelindiğinde yaşanan süreç netleşmeye başladı ve 27 Şubat'ta terörist başı Abdullah Öcalan örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bunun ardından 1 Mart'ta PKK ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Sanki ilan etmese ne olacaktı? Nefes alacak şansları varmış gibi ateşkes ilan ettiler. Çağrıya uyacaklarını söylediler ve kongreyi toplamak üzere hazırlıklara başladılar. Mart ayında Devlet Bahçeli fesih için örgütün bir an önce toplanması gerektiğini hatırlattı. 10 Nisan'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Zaten bunun sonrasında da sürekli bugün yarın fesih için karar alınacak diye açıklamalar yapıldı. Böyle süreç bu aya kadar geldi ve 9 Mayıs'ta PKK terör örgütü 5-7 Mayıs tarihlerinde iki ayrı noktada paralel olarak kongresini topladığını, kararları aldıklarını ve bu kararların ileri bir tarihte duyurulacağını söyledi. Ve işte bugüne gelindiğinde kararlar duyuruldu. Buraya kadar olan kısımda sadece süreci konuştuk. Yorumlamaya şimdi geçelim. Öncelikle bu konuyu yorumlarken iki şeyden uzak durmak gerekiyor. Bir, partizanlıktan. Şu an olayı yorumlayanlara bakıyorum. Bir kesim körü körüne bu fesih kararına karşı çıkıyor. Sanki olumsuz bir şeymiş gibi. Bir diğer kesim de körü körüne bu kararın coşkusunu yaşıyor. Sanki burada hiçbir risk yokmuş gibi. Biz bugün bu fanatik yaklaşımlarda bulunmayacağız. İki, bu konuyu yorumlarken duygusallıktan da uzak durmak gerekiyor. Bütün dünyada terör örgütleri bu tarz girişimlerle bitirildi. Yani bütün teröristleri öldürerek terörü yok etme diye bir şey maalesef ki söz konusu değil. Bataklığın kuruması için en nihayetinde böyle bir yönteme başvurmak gerekiyor. Yani evet, içimizden gelen başka şeyler var. Ama içimizden gelen kesin çözüm olmadığına göre yaşanan acıları arttırmaktan başka bir işe yaramaz. O yüzden duygusallıktan da uzak durmak gerekiyor. Bu iki sütun üzerine görüşlerimizi inşa ettiğimiz zaman bence en doğru sonuca ulaşabiliriz. Şimdi öncelikle PKK'nın fesih kararı alması hayırlı bir olay mı? Evet, hayırlı bir olay. Bu ülkenin 40 yıllık terör belası sona eriyor. Şimdiye kadar 40 binden fazla insanımız şehit oldu ve bu terör 1,5 trilyon dolardan fazla zarar verdi bu ülkeye. Şu an fesih kararı açıklayan örgüt Batı'nın bu bölgede bugüne kadar oluşturduğu en kullanışlı aparattı. Yani Türkiye'nin yerinde sayması için plan kuran bütün güçlerin planlarının sekteye uğradığını görüyoruz şu anda. Yani diğer bir deyişle burada hezimet yaşayan aslında ABD oldu, İsrail oldu. Bugüne kadar örgüte destek verdiğini bildiğimiz İran,
Almanya, Belçika gibi devletler oldu. Yani bu fesih karar aslında onların hezimetiydi. Peki bu Türkiye için bir zafer mi? Şunu net şekilde söyleyebiliriz ki Türkiye terörle mücadele konusunda çok büyük bir zafer kazandı bugün. Çünkü az çok gündemi takip ediyorsanız zaten bilirsiniz. PKK nefes alabilecek hali kalmadığı için kendini feshetti. Yani sonuç bildirgesinde kullandıkları o üstenci ifadelere bakmayın. Onu yapmak zorundalardı. Çünkü kuyruğu dik tutmak zorundalar ve tabanlarını rahatlatmaları gerekiyor. Onun için açıklamada bunu bir zafermiş gibi sunmaları da normal. Sanki mücadele edecek halleri varmış da Apo istediği için mücadeleden vazgeçmişler gibi bir hava oluşturmaları da normal. Eğer o dedi diye vazgeçeceklerse 2015'te de demişti. O zaman niye vazgeçmediler? Çünkü o zaman bir şeyler kazanabileceklerini düşünüyordu. Şu an örgütün nefes alacak hali yok. Doğu'da tahmininizden çok daha fazla yere ayak bastım. Oradaki ortamı direkt oradan bilirim. Gerçekten şu an örgütün nefes alacak hali yok. İşte bu yüzden rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu karar Türkiye Cumhuriyeti'nin kesin zaferi anlamına geliyor. Tabi burada bazı amalardan da bahsetmek gerekiyor. Şerh koymamız gerekiyor. Çünkü karşımızdaki terör örgütü her şeyden önce kendi kararlarını alabilecek yeterlilikte bir oluşum bile değil. Batı ne derse onu yapacaklar. Bu yüzden bu açıklamadaki bazı mayınlara dikkat etmek, onlara basmamak gerekiyor. Şu an çakallık yapma peşindeler. En önemli ifade şu: PKK adıyla yürütülen faaliyetler artık son bulmuştur. Bu ifade Türkiye'nin şüpheyle yaklaşması için yeterli bir ifade. Çünkü PKK adıyla yürütülen faaliyetler zaten bitme noktasındaydı. Kafalarını çıkaramıyorlardı dışarı. Mesele artık o değil ki. Mesele diğer uzantıların ne olacağı meselesi. YPG, PYD, KCK, işte o yangınları filan çıkaran o bilmem ne çocukları vardı. İşte o oluşumlar ne olacak? Önemli olan bu. Eğer bunları devam ettirmek için küçük kurnazlıklar peşindeyseler bu fesih kararının çok da bir anlamı olmuyor. Gerçi anlamı olmuyor demek de aslında çok doğru değil. Çünkü ne olursa olsun PYD istediği kadar güçlensin, kendi tabanlarında bugüne kadar yakaladıkları o ağırlığı yakalayamayacaklar. O yüzden bu karar her koşulda önemli. Ama asıl önemli olan şey PKK'nın diğer uzantılarının ne yapacağı. Tabii devlet dünün devleti değil. Şu an yapılan açıklamalar zaten devlet kurumlarının sahada yaşanan gelişmeleri titizlikle takip edeceğini söylüyor. Yani silahlarını teslim ediyormuş gibi görünüp gidip PYD'ye, YPG'ye katılırlarsa elbette bunun bedelini öderler. Bu birinci kısım. İkincisi, örgüt yayınladığı bildiride sağlam ve bütünlüklü bir hukuki güvence verilmeli gibi bir ifade kullandı. Burada ne kastettiği çok net değil şu anda. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama bunlara özel bir hukuki güvence verilirse bu süreç o zaman tartışmaya açılan bir süreç haline gelir. Ve ilk tartışanlardan biri ben olurum. Şu an için böyle olacağı yönde yapılan yorumların hiçbirine aldanmayın. Çünkü şu an için süreç böyle ilerlemiyor. İlerleyecek gibi de görünmüyor. Belirlenen yöntem şu: örgüt devletin belirlediği merkezlere bütün silah ve mühimmatını teslim edecek. Ardından PKK'lılar dağdan inecek. Suç işlemiş olanlar, daha önce eyleme katılmış olanlar ve devlete mukavemet edenler yargılanacak. Gereken cezayı alacaklar. Silah ve mühimmat da Irak'ta 3 ayrı noktada Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin yetkililerinin gözetiminde toplanacak. Elbette süreci hep beraber izlemeye devam edeceğiz. Ama şu an için görünen kısmına bir kulp takmanın anlamı yok. Çünkü Türkiye'nin bir terör sorunu var ve terör örgütü devletten hiçbir şey talep etmeden kendini feshediyor. Burada eleştirilebilecek ya da rahatsız olunacak ne olabilir? Türkiye Cumhuriyeti karşılığında taviz vermediği sürece bir insan terörün bitişinden neden rahatsız olur? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Yani kısaca özetlersek şu an Türkiye'nin 40 yıllık terör belası sona ermiş gibi görünüyor. Ama tabii ki uyanık olmak önemli. Bundan sonrasını izlemek, takip etmek önemli. Bugünden itibaren ne olacak? Bu olay PKK'yı göz önünden çekip Suriye'de bir devlet kurmaya odaklanmanın ilk adımı mı? Örgüt şu an kurnazlık mı yapıyor? Bunların tamamını zaman içerisinde göreceğiz. Ama şunu asla unutmayın ki bizlerin, sizlerin ya da takip ettiğiniz herhangi bir şahsın sorduğu bu soruları devlet zaten soruyor. Devlet şu an iyi ya, örgüt kendini feshetti, artık rahatız deyip kenara çekilmeyecek. Süreci sonuna kadar izleyecek ve bu sürecin sonunda PKK diye bir dert kalmayacak. PYD, YPG derseniz onlar zaten öyle ya da böyle Suriye'de çok ciddi bir darbe yiyip tamamen yok olacaklar. Şu an bunun hazırlığı yapılıyor. Siz sadece güvenin ve arkanıza yaslanın. Yıllarca İdlib'de hazırlık yapıp 12 günde Suriye'nin batısını tamamen kontrol altına alan devlet Suriye'nin doğusu için yatar mı zannediyorsunuz? Yatmadığını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. Allah'a emanet olun.